Herkese merhaba. İspanya, Barcelona'dayız ve yanımızda çok sevdiğimiz otomobillerden biri var. Yeni Skoda Kodiaq. Yeni Skoda Kodiaq'ın daha önce 2 kez videosunu çekmiştik. Bir kamuflajlı halde Doğan Kabak'la birlikte kullanmıştık. Sonrasında yine dünya premierinde Berlin'de otomobili görmüştük ve kısa bir video çekmiştik ama kullanmak bugüne nasipmiş. Şimdi otomobili 100 km kadar kullandım. Hem otoyolda kullandım hem dağ yollarında kullandım. Dolayısıyla ciddi anlamda bir tecrübe edinmiş durumdayım. Şimdi otomobili anlatmaya başlayalım. Daha önce de gerçi birkaç kez anlatmıştık ama şöyle bir genel hatlarına bakalım. Bir önceki Kodiaq'a göre baktığınız zaman sanki böyle 20-30 santim büyümüş gibi gözüküyor ama aslında durum öyle değil. Bu otomobil bir önceki Kodiaq'tan, yani mevcut Kodiaq'tan yaklaşık bir 6 santim. İşte şu kadar falan daha uzun. Ama böyle çıplak gözle baktığınız zaman karşınızda devasa bir otomobil var. Aslında bu otomobil biliyorsunuz markanın D SUV segmentindeki temsilcisi, yani amiral gemisi diyebiliriz. Hem geniş bagaj hacmi, hem arka koltuklardaki diz mesafesi, hem ön taraf, hem de otomobilin genel genişliği ve kullanışlılığı sayesinde Türk halkı bunu çok sevdi. Tam bir aile otomobili. Bildiğiniz üzere bir önceki jenerasyonda da 5 koltuklu ve 7 koltuklu seçenekler vardı. Hatta Türkiye'ye birkaç tane 7 koltuklu seçenek geldi. Aynı şekilde de devam ediyor. Şimdi otomobilin motorlarında biraz geliştirmeler var. Onlardan daha sonra kullanırken bahsedeceğim ama öncelikle şöyle tasarım detaylarına bir hızlıca geçelim. Farlar yine LED Matrix farlar. Bu sefer biraz daha geliştirilmiş ikinci versiyon deniliyor bunlara. Eskisinde her birinde 24 hücre varken şimdi 36 hücreye yükselmiş ve yapay zeka desteğiyle çok daha iyi çalışıyor, çok daha verimli çalıştığını söylüyorlar. LED Matrix farlar bence modern otomobillerde olması gereken, daha doğrusu olmazsa olmaz özelliklerden biri. Tamam, bir sürü aktif ve pasif güvenlik sistemleri var. Bunlar da çok güzeller ama bunlar olmasa da olur. Ama bence eğer şimdi yeni bir otomobil alacaksanız LED Matrix farların mutlaka olmasına ve iyi çalıştığına özen gösterin derim. Ben bundan sonra LED Matrix'siz otomobil almam. Önünüzü göreceksiniz ve bu kullandıktan sonra kesinlikle vazgeçemeyeceğiniz bir özellik. Gündüz farlarına şöyle bir göz atalım. Bakın şuradan başlayıp gidiyor ve şu ortadaki, bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki şeffaf görüntülerde yanarak, ama böyle bölüm bölüm yanarak otomobili böyle daha, özellikle gece gördüğünüz zaman daha karakteristik hale sokuyor. Evet, ızgara bayağı geniş. Hatta şöyle baktığınız zaman işte içerideki radyatör vesaire hepsi gözüküyor. Alt tarafta da yine petek şeklinde geniş bir alan var. Havalandırma ızgarası var ve bu havalandırma ızgarasının arka tarafında özellikle otomobilin soğutmasında ve aerodinamiğinde oldukça etkili olan açılıp kapanan flapler yer alıyor. Hani eskiden böyle gazete falan koyardık ya, özellikle kış aylarında otomobil daha erken ısınsın, biraz daha rahat, biraz daha verimli çalışsın diye. Bu otomatik olarak birçok yeni modern otomobildeki gibi kendi yapıyor. Kodiaq'a da bunu eklemişler. Kodiaq'ta marka içinde bir sürü yeni özellik var. Onlardan bahsedeceğim ama bakın buradaki geniş havalandırma kanalları ve bunlar aktif. Arka tarafı da gördüğünüz üzere. Otomobilde birçok böyle girintili, çıkıntılı farklı aerodinamik detaylar var. Bu aerodinamik detaylar sayesinde de otomobilin rüzgar sürtünme katsayısı bir SUV'ye göre inanamayacaksınız belki ama 0.28 CD'ye kadar düşmüş. Bu rakam bir öncekinde hatırladığım kadarıyla 32-33 civarındaydı. O bile başarılıydı ama bu 28 hem otomobilin sessizliğini, hem yakıt tüketimini, hem de performansını arttıran çok önemli bir özellik. Tabii aynaların tasarımı da burada büyük rol oynuyor. Gövdeden çıkan aynalardan bahsediyorum. Tabii gövdeden çıkması sadece aerodinamik olarak değil, görüş olarak da bakın şuradaki camın eklenmesiyle şurada kocaman bir görüş açısı etkilemiş oluyor. Otomobil bu arada Sportline donanım paketine sahip. Sportline'de neler vardı? Bizim Karoq'ta da olduğu gibi işte siyah ızgaralar, siyah logolar. Hemen şöyle arkasına da geçip onları da göstereyim size. Buradaki Skoda yazısı artık Skoda'nın yeni logosu. Bu arada otomobilimiz Alman plaka. O da değişik bir şey. Şimdi otomobilde neler olacak? Premium donanım paketi olacak, Prestige donanım paketi olacak, Sportline gördüğünüz üzere bu olacak. Bir de RS donanım paketi olacak ama RS donanım paketi daha sonra gelecek. 2025 yılında gelecek ve 2.0 TSI'da markanın en güçlü donanım paketi olarak, daha doğrusu en güçlü versiyonu olan VRS olarak gelecek. Peki ne zaman gelecek? Hemen onu da söyleyelim. 2024 yılının Ağustos ayında Kodiaq Türkiye'de satılmaya başlanacak. Bu arada 2.0 litrelik versiyonların hepsi 4 tekerlekten çekişli olarak gelecek. Bunlar ise önden çekişli olarak gelecek. Bunlar derken bu otomobilde yine Yüce Oto'nun Türkiye'de en çok satmayı planladığı versiyon 1.5 TSI. Ve tabii ki Sportline. Biz Sportline'i çok seviyoruz. Biraz daha tasarım detaylarından bahsedelim. Şöyle baktığınız zaman bakın arka kapı bayağı uzun. Özellikle şu arkadaki camın da neredeyse ön cam kadar büyük olduğunu herhalde dikkat etmişsinizdir. Benim söylememe gerek yok. Bu arada Kodiaq'larda farklı renklerde burası böyle fırçalanmış alüminyum şeklinde geliyor. O da bence çok hoş gözüküyor. Bakın bu arkası da cam ve şurada da yine küçük bir kelebek camı var. Şöyle baktığınız zaman daha iyi görebilirsiniz. Kapıyı açmışken bakın bu ilk Kodiaq'tan beri olan bir özellik. Şöyle açtığınız zaman dank diye mesela yandaki arabaya ya da duvara vurmuyorsunuz. Böylece buradaki boyaları
korumuş oluyorsunuz. Hem otomobilinizin hem de karşı tarafın. Şöyle jantlara baktığımız zaman yine Sportline donanım paketindeki jantları görüyoruz. 235, 50, 19 ebatında. Muhtemelen bize 20 inçlik versiyonlar da gelecektir. Büyük jantı çünkü biz oldukça seviyoruz biliyorsunuz. Arka stoplara şöyle baktığınız zaman Skoda biraz daha Kodiaq'ta farklı bir tasarım diline gittiğini görebiliyorsunuz. Önden hadi neyse ama arka tarafta Kodiaq'ın Skoda'nın diğer bütün modellerinden ayrılan bir tasarım olduğunu görüyorsunuz. Bagajı açmadan aşağılara bakalım. Buradaki tabii ki egzoz detayları fake. Ama alt tarafa baktığınız zaman iki egzoz yok. Egzoz çıkışları bu tarafta ama çift çıkış. Şöyle baktığınız zaman da otomobilin bağımsız süspansiyona sahip olduğunu da görebiliyorsunuz. Onu da çok soran var. Bizim Karoq'ta mesela bağımsız değil. Stoplar buradan devam ediyor. O da biraz daha farklı bir ayrıntı ve burada böyle daha kama şeklinde birçok yeni versiyonun, farklı markalardaki yeni versiyonlarında kullandığı ışıklandırma dili Kodiaq'ta da mevcut. Hemen şöyle bagajını açalım. Tabii ki elektrikli bagajımız var. Kocaman bir bagaj sizi karşılıyor. Yani bayağı kocaman. Mevcut Kodiaq'ın bagajı da oldukça büyüktü. Bu otomobilin biraz daha büyümüş. 910 litrelik bir bagaj var bu otomobilde. D SUV segmentindeki en büyük bagajlardan biri bu. Bu arada 7 koltuk olduğu zaman da bu otomobilin biliyorsunuz buradan 2 tane daha koltuğu çıkıyor ve oradaki diz mesafesini ve baş mesafesini biraz daha arttırmışlar. Onu da söylüyorlar. Hatta 7 koltuk olduğu zaman buraları da kaplıyor ya, bu tarafı da kapladığı zaman 7 koltuklu versiyonunda bile buradaki bagaj hacmini ciddi anlamda neredeyse 2 katı kadar arttırmışlar. Bu da bence güzel ayrıntılardan biri. Çünkü Skoda'nın zaten mottosu bu. Simply Clever. Böyle ufak detaylarla, küçük icatlarla oldukça kullanışlı otomobiller üretiyor. Bakın hatta burada da işte saklama gözleri, şuradaki işte kuşaklar, bantlar, buradaki işte torbayı vesaire rahatlıkla asabileceğiniz askılar, hatta 2 tane var ve 2 tarafta da var. Peki buradaki görünen şeyler ne? Şimdi hemen ondan da biraz bahsedelim. Tahmin etmişsinizdir muhtemelen. Burayı açtığınız zaman onu da görüyorsunuzdur. Ne var burada? Pandizot. Böyle kalabalık uzun yolculuklarda bagajında çok dolması gerektiği zamanlarda ne oluyordu? Bu panzotu çıkardığımız zaman koyacak yer bulamıyorduk. Burada işte panzotu da rahatlıkla buraya koyabileceğiniz bir yer oluşturmuşlar. Şu aşağı baktığınız zaman da otomobilin yine tam boy olmasa da büyük boy steplesi mevcut. Havadanlık da tabii burada. Şu yan taraflarda, sağda solda da bak buraya da GPS koymuşlar. Kaybolursak nerede olduğumuzu otomobili alıp çalmayalım, götürmeyelim diye. Koltuklar 40, 20, 40 olarak katlanıyor. Onu da buradan gösterelim ve bagajı kapatıp hemen arka koltuğa geçelim. Şuraya da bakalım. Evet, burada da yer var. Bu arada bu otomobilin çünkü bir plug-in versiyonu da olacak ama Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Bu arada 7 koltuklu otomobillerden de birkaç tane gelecek. Tabii ki ithal ediyorlar ama ağırlık tabii ki 5 koltuklarda olacak. Eğer siz istediğiniz takdirde 7 koltuklu da sipariş edebileceksiniz. Bu otomobil Sportline olduğu için koltuklar çok daha farklı. Biraz daha böyle sportif görünüme sahip. Burada yine Skoda bayilerinde satılan bakın tablet koyma aparatları yer alıyor. Şu araya bir aparat alıyorsunuz ve buraya bakın istediğiniz şeyi bu şekilde monte edebiliyorsunuz. Bunu taktığınız zaman da kilitleniyor ve burayı açıp İşte arkada yolculuk edenlerin, çocukların vesaire burada rahatlıkla tabletten bir şeyler seyretmesinin olanağı oluyor. Burada yine küçük bir cep var. Son zamanlarda birçok otomobil markası bunu yapmaya başladı. Buraya cep telefonunuzu koyduğunuz zaman en azından ekranın bir kısmını görüyorsunuz. Burada işte zaten geri kalan şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Burada yine akıllı bir sistem var. Ondan biraz bahsedeyim. Buraya işte eşyalarınızı koyuyorsunuz. Buraya da aynı zamanda koyuyorsunuz. Ama mesela bardaklık gerekti. Şunları şu şekilde yapıyorsunuz. Alın size 2 tane bardaklık. Ya da işte tek bardaklık. Burada 2 tane USB-C soketimiz var ve 12 volt soketimiz var. Arkada yine koltuk ısıtmalar da dahil olmak üzere 3. bölge klimamız mevcut. Bunu ayrıca kullanabiliyorsunuz. Hemen kapı içi detaylardan biraz bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada perdemiz yer alıyor. O da bence çocuklu ailelerin özellikle çok uzun yol yapanların kullandığı önemli detaylardan biri. Kapı kolları oldukça ilginç. Bakın bunun herhangi bir çerçevesi bulunmuyor. Sanki şu yapının devamı gibi gözüken bir kapı kolu var. Ön tarafta da aynı şekilde. Bunu çektiğiniz zaman açılıyor ama çocuk kilidi var. Şu anda açılmıyor. Buradan tabii böyle daha rahat görebilirsiniz. Yine hoparlörler burada ve burada yer alıyor. Yine kocaman cepler. Buradaki çapraz dikişler Kodiaq'taki en güzel özelliklerden biri. Buralar alkantara komple. Ondan da bahsetmem lazım. Buralarda böyle biraz daha arı peteği şeklinde metal. Gerçekten metal. Oldukça şık gözüküyor. Şurada da bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Hatta şurada daha rahat görebilirsiniz belki. Şöyle kapattığımız zaman bakın ambiyans aydınlatmalar yer alıyor. Demin ne oldu fark ettiniz mi? Şu anda mavi. Açtığınız zaman hemen kırmızı oluyor.
Bu ne demek? Arkadan gelen bir motosiklet vesaire ya da karanlıkta bir otomobil geldiği zaman bunu açtığınız zaman kırmızı nedir? İkaz rengidir. Ne oluyor? İşte aman kapı açıldı, dikkat edin demek. Tabii arkadaki diz mesafesinden falan bahsetmeye gerek var mı? Ya da baş mesafesinden. Bakın yani burada 7-8 parmaklık bir baş mesafesi var. Bu arada yine söylüyorum, bazılarınız dalga geçiyor ama benim boyum 1.90. Dolayısıyla normal standartlarda bir insan değilim. Hesabınızı ona göre yapın derim. Diz mesafesi konusundaysa bakın yine 5 parmağın yaklaşık sığabileceği bir diz mesafesi bulunuyor ki ön koltukta bayağı şu anda geride. Bu otomobilde cam tavanımız yok ama normal şartlarda Türkiye'ye gelecek otomobillerin hepsinde muhtemelen cam tavan olacaktır. Bu arada şundan bahsetmiştik ya, istiyorsanız bunu böyle bagaja vesaire atabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada 3. kişinin daha rahat yolculuk etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da bence yine Skoda'nın yapmış olduğu akıllı detaylardan biri. Ne demişler? Simply clever. Bu arada bakın otomobilin şuraları da alkantara, ortaları da alkantaramsı ve perfore. Burada işte farklı çizgiler var. Bunlar da alkantara. Buraları da deri. Tabii ki gerçek deri değil, yapay deri ama deri. Burada da yine bardaklıklarımız yer alıyor. Ne demiştik? Koltuk ön arkaya kayıyor ya. Bakın ne kadar kayıyor. Arkayı görüyor musunuz? Bayağı ön arkaya kayıyor ve şunu çektiğiniz zaman da sırtlığı yatırarak uzun yolculuklarda özellikle çok daha rahat edebilirsiniz. Öne geçelim. Biraz da orayı anlatalım. Yine motor çalışma noktamız burada. Klasik bir Skoda ama klasik Skoda olmayan birkaç özelliği daha var. Bakın onlardan biri burada böyle kocaman bir boşluk, kocaman bir göz olması. Bu ne demek? Burada dikkat ettiyseniz vites topuzu yok. Vites topuzunu artık birçok yeni modern otomobil gibi buraya almışlar. Bence bu zaten mantıklı bir seçenek. Mercedes senelerdir bunu bu şekilde yapıyor. Artık bütün modeller yavaş yavaş buna geçmeye başladı. Çok mantıklı. Böyle çevirip D'yi alabiliyorsunuz. Böyle geri alabiliyorsunuz ya da bastığınız zaman parka geçirebiliyorsunuz. Bu oldukça yer kazandırmış size. Özellikle burası anlamında. Ve kullanırken de zaten çok fazla biliyorsunuz vites topuzunu kullanmıyorsunuz. Sadece vites değişimlerini eğer böyle performans kullanacaksanız şuradaki kulakçıklardan yapabiliyorsunuz. Cruise kontrol butonumuz burada. Aynı yerde duruyor. Bu tabii ki doğal olarak biraz daha değişmiş. Silecekler de bunun için alındığı için silecekleri şu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ya da arka sileceği buradan yine çalıştırabiliyorsunuz. Bakın alkantara detaylar buradan devam ediyor. Şurada daha rahat görebilirsiniz. Şu bal peteği gibi dediğimiz metal görüntü burada devam ediyor. Yine şuralardan piyano bilek gibi farklı detaylar var. Yine böyle de fırçalanmış alüminyum gibi gözüken detaylar burada var. Aynı şekilde buradaki havalandırma, çevresindeki çerçeve, işte kapı kolları vesaire. Otomobil bence oldukça böyle şık, oldukça güzel duruyor. Çok güzel revize etmişler. Kodiaq'ın zaten genelde de dumbbell şeklinde bir biliyorsunuz konsolu vardı. Bu konsol yaklaşık aynı şekilde devam ediyor. Sadece buraya 12.9 inçlik, daha doğrusu işte 13 inç diyebiliriz buna. 13 inçlik yani neredeyse bir laptop kadar bir ekran koymuşlar. Bu ekranı daha önceki videolarda çok yorum almıştı. Çok da eleştiri almıştı. Kocaman ekranın orada işi ne diye. Ama inanın bu ekran hiç gözünüzü almıyor ya da işte görüşünüzü hiçbir şekilde engellemiyor. Çünkü bakın ekranın üst tarafı torpidonun üst çizgisiyle aynı şekilde devam ediyor ki ben de zaten böyle çok yüksekte kullanmam. Daha aşağıda kullanırım. Dışarıdan bahsetmiştim. Bakın özellikle manevra yaparken burada size daha iyi bir görüş alanı sağlanıyor. Bakın buralar yine yumuşacık. Kanton yine burada bir hoparlörü var. Buradaki zaten biliyorsunuz ki head-up display. Şu şekilde head-up display'i görebiliyor musunuz bilmiyorum ama işte navigasyon, hız, tabela algılama sisteminin oradaki görüntüsü ya da cruise kontrol vesaire buradaki her şeyi oradan görebiliyorsunuz. Kadranlar biraz daha değişmiş. 10 inçlik bir ekranımız var ve burada bakın çerçevesi yok. Daha doğrusu rüzgarlığı yok. Bu da biraz eleştiri almıştı. Demin gelirken bayağı güneşliydi hava. O şekilde bile hiçbir zaman için bir yansıma vesaire yapmadı. İşte ortada yol bilgisayarı menüleri var. Şuradan bakın onları değiştirebiliyorsunuz. Pardon, öteki tarafa bastığınız zaman değiştirebiliyorsunuz. Şu ortadaki navigasyona böyle zoom in, zoom out yapabiliyorsunuz buradan. Bu arada navigasyon sadece ortada değil, ta buralara kadar devam ediyor. Eğer böyle yaparsanız komple bir navigasyon ekranı buraya çıkıyor. Hatta böyle yaparsanız şuradaki viteslerin göründüğü detayda gidecek ve hatta gitti. Bakın kocaman bir navigasyon görüntüsü geliyor. El freni elektrikli ve onu da buraya koymamışlar. Onu bile buraya koymuşlar. Burada bakın yine o güzel çapraz dikişlerimiz. Bakın kapı kolu. Çok güzel, çok hoşuma gitti gerçekten, anlatıp duruyorum ama kocaman havalandırma ızgaraları ve bu şekilde bakın kapanıyor, açılıyor. Arka taraftan yine kantonlar ön ağ sütunlarına da koymuşlar. Bagajı da yine buradan açabiliyorsunuz. Diğer Skoda'larda da zaten buradaydı. Bakayım. Burada şemsiye yok diyecektim ama şemsiyemiz yine burada yer alıyor. Şu kapakları kapattığınız zaman burada böyle kocaman bir alan yer alıyor. Bu kol dayama böyle ileri geri ayarlanabiliyor ya da böyle hafif yüksekliği de ayarlanabiliyor. Hemen bunu açalım bakalım. Yine burada büyük sayılabilecek ve havalandırmalı bir gözümüz mevcut.
Bunu arkaya alalım. Şunu açtığımız zaman bakın yine bir bardaklık. Burada yine kocaman bir göz var. Burada yine akıllı bir sistem var. Bakın bunu böyle kaydırdığınız zaman alın size 2 bardaklık, hatta şuraya da küçük şeyleri koyabileceğiniz yer alabiliyor. Burada açtığınız zaman yukarıda bir göz, alt tarafta da yine 2 tane farklı telefonun aynı anda kablosuz olarak şarj edilebileceği, bakın burada ya da burada bir alan bulunuyor ve bu alanın bir güzelliği daha var, bir özelliği daha var. Hem hızlı şarj ediyor kablosuz olarak, hem de burada havalandırma olduğu için şarj esnasında telefonun çok ısınmamasını sağlıyor. Skoda'nın yeni versiyonlarının hepsinde artık böyle bir akıllı sistem var. 3 tane tuştan oluşan. Bu birçok yeni otomobilde zaten bu şekilde. Buna aşinasınızdır. Neyi var bunun diyebilirsiniz. Ama burada neleri var biliyor musunuz? Şu ortadaki ekranı BMW'nin iDrive'i gibi kullanabiliyorsunuz. Bakın şu anda ne diyor? Volüm. Tabii bunu direksiyondan da böyle arttırıyorsunuz ama burada volümü bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir kere bastınız, bakın şekli değişti. Bu sefer sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın Sport, Normal, Eco, Comfort, Individual, yani kişiselleştirebileceğiniz bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Ben yine bunu normale alayım. Bakın bir tane daha bastığınız zaman bu sefer iklimlendirme butonları bastığınız zaman burada da ortaya çıkıyor. Aynı zamanda burayı açarsanız buradan da kendiniz manuel olarak yapabiliyorsunuz. Bu arada koltuk ısıtma, soğutma vesaire, bunları da hepsini buradan halledebiliyorsunuz. Warm hands dediği işte warm feet, sıcak eller, sıcak ayaklar. Burada da taze hava dediğimiz versiyonlar mevcut. İşte burada bu otomobilin ön camında olan rezistansı çalıştırabiliyorsunuz. İşte buradan tekrar koltuk ısıtmaları vesaire çalıştırabiliyorsunuz. Bu da arkadaki klimayı ayarlayabileceğiniz bir yapı. Oldukça güzel. Bence iyi yapmışlar. Ben gayet beğendim. Ekran büyük, çok göz alıyor diyebilirsiniz. Buna basıyorsunuz. Bakın. Gidiyor. Yani gece sürüşlerinde özellikle böyle çok daha rahat edebilirsiniz. Bu arada ekranın arayüzü de çok güzel. Multimedyanın daha doğrusu. Burada da bakın otomobilin atıyorum verilerini görebiliyorsunuz. İşte lastik basınçlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte hız uyarısını vesaire buradan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Müziği buradan ayarlıyorsunuz. Müzik sistemini. Buradan zaten çok basit bir şekilde telefonu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yine Android Auto, Apple CarPlay o versiyonlar var. Hemen buradan navigasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada navigasyon çok iyi çalışıyor. Burada ve head-up display'leri ayrıca gösteriyor. Buradan da yine ne yapmıştık? Klimamızı ayarlayabiliyoruz. Biz yine ana ekranımıza dönelim. Yukarıdan da yine bakın start stop'u kapatıp açma. Yine sürüş modlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan da bakın zaten aktif ve pasif bütün güvenlikleri devreye alıp devreden çıkartabiliyorsunuz. Burada bir park asistanı sistemi var. Kendi kendine otomobil klasik park edebiliyor. Aynı zamanda yine Skoda'da bir ilk olarak aplikasyonla otomobilin dışındayken bile işte parktan çıkartıp tekrar içeri sokabiliyorsunuz ya da park edebiliyorsunuz. Böyle çok sıkışık anlarda falan çok işe yarayan sistemler. Bu otomobilde bir güzellik daha var. Bakın ayna zaten çerçevesiz, evet biz onu severiz ama bakın şuraya bir yine USB-C koymuşlar. Bu ne işe yarıyor? Atıyorum buraya kamera vesaire ya da buraya telefonunuzu koyuyorsunuz bazı zamanlarda. Ta buralardan kablolar vesaire bağlamanız gerekiyor ya. İşte şuradan hemen tık diye bağlayabiliyorsunuz. O da işte yine Skoda'nın Simply Clever felsefesinde oluşturduğu bir şey. Burada gözlüğümüz var. Okuma ışıkları vesaire. Bunlar zaten bakın dokunmatik. Bir de 2 tane böyle ışık kaynağı koymuşlar. Bu da burayı bayağı bir aydınlatıyor. Direksiyon zaten aynı. Sportline direksiyon. Bizim Caron direksiyonuyla aynı. Buralar aynı. Buralar aynı. Yani otomobilde bayağı bir değişiklik var. Hani bizim otomobilde anlatırken dedim ya böyle Skoda aslında çok böyle içeriden albenili değildir. Bakarsın her şey yerli yerindedir. Her şey olması gerektiği yerdedir. İlk binen insan bile çıt diye o düğmeyi bulur. Çünkü o düğme olması gereken yerdedir. Bunda da aynı şekilde değişen bir şey yok ama daha albenili yapmışlar. O da bence oldukça güzel olmuş. Kodiaq'taki şuradaki detaylar yine aynı şekilde devam ediyor. Bakın üst tarafta bir gözümüz var ki bakın şu kocaman bayağı derin sayılabilecek. Buna bastığınız zaman da aşağıda yine kocaman torpido sizi karşılıyor. Yine şunları sonradan alabiliyorsunuz biliyorsunuz. Özellikle uzun yolculuklarda çok işe yarıyor. Çöp torbası. Bunlar tabii standart mı geliyor bilmiyorum ama dediğim gibi servisten alabiliyorsunuz. Ön koltuklar bakın. Bayağı sportif. Şuradaki yanal destekleri falan bayağı şık. Isıtmalı, soğutmalı. Şöyle herhalde otomobilin içinde ne kadar rahat olduğumu anlatmama gerek yok. Şöyle diz mesafesi olarak da bakın dizinizin falan çarpabileceği hiçbir yer yok. Çok anlattık. Şimdi biraz sürelim. Biraz da sürüş özelliklerinden bahsedelim ve videoyu kapatalım. Otomobil hareket edince emniyet kemerlerinde şöyle bir gerdi. Tamam dedi. Ben seni koruyorum. Sen devam et.
Şimdi bakın uyarmaya başladı. Niye uyarmaya başladı? Çünkü burada bir hız tabelası var. Diyor ki 20 ile gitmen lazım diyor otelin içinde. Biz tabii 40 ile gittiğimiz için bize bir pıt pıt böyle kibarca uyarıyor. Ben diyor uyarayım da sen nasıl gidersen git. Şimdi tam yola çıkıp da performansına bakmadan önce otomobilin kısaca biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Bir önceki Kodiaq'a göre bir 6 santim büyümüş demiştik ama ağırlığı 150 kilo kadar artmış. Altyapı yenilenmiş. Şu andaki Octavia'da olan motor var. Öncelikli olarak Türkiye'ye o gelecek. Şu anda kullandığımız versiyon da o. 1.5 litrelik mild hibrit yani hafif hibrit versiyon. Tabii ki benzinli. 150 beygir gücünde 250 Nm torku var. Mild hibrit nasıl çalışıyor? İçeride 48 voltluk bir sistem var. Marş motoru biraz daha geliştirilerek otomobile özellikle ilk kalkış anlarında biraz daha bir elektrik desteği veriyor. Bu da ne işe yarıyor? Hem özellikle şehir içinde otomobilin daha az yakmasına hem de biraz daha böyle performans olarak daha iyi olmasını sağlıyor. Bu Volkswagen grubunda bir süredir zaten kullanılan bir motor ama Kodiaq'la birlikte bunu biraz daha geliştirmişler. %6 kadar da tasarruf sağlamışlar. Peki bu motor böylesine cüsseli ve ağır bir otomobile yetecek mi diye düşünebilirsiniz. Ben yaklaşık 100 km kadar otomobili kullandım. Evet gayet yetiyor. Bakın hatta normal moddayım. Gaza basıyorum. Bu arada 7 ileri DSG var. Yandan araba geliyor. Ben en iyisi çıkmayayım. Yani bir aile otomobili olarak bu otomobili düşünürsek bence oldukça yeterli. Tabii otomobilin hakkı 2 litreler. 193 beygirlik 2 litrelik TDI versiyonu dizel olabilir. Bunun birkaç avantajı daha var. 2 litreye çıktığınız zaman otomobil 4x4 olarak geliyor. Bu iki motor Türkiye'ye Ağustos ayında geliyor. Sonrasında ise 2025 yılında RS versiyon gelecek. Bu 2 litrelik benzinli yine 4x4 265 beygir gücünde serinin en hızlı versiyonu olmuş olacak. Bir de bu otomobilin plug-in hibrit versiyonu var. Onun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı ama muhtemelen birkaç tane gelir. Hatta sipariş üzerine bile gelebilir. Bu otomobilin de altyapısında 1.5 litrelik benzinli motor kullanılıyor. Fakat bir elektrik motoru ve 25 kW'lık bir batarya bulunuyor. Bu sayede hem şarj edilebiliyor hem de yolda giderken kendi kendine de bir şekilde şarj oluyor. Ama şarj edebilir olması büyük bir avantaj. Size 100 kilometre kadar sadece elektrikle gidebileceğiniz bir menzil sunuyor. Ve 50 kW'da da dolabiliyor bu arada DC'den. Bu da güzel bir ayrıntı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama bir plug-in hibrit otomobiliniz varsa ve evinizde ya da iş yerinizde bir wall charger'ınız varsa duvardan şarj edebiliyorsanız, hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsanız ne ala. Hiç içten yanmalı motoru çalıştırmadan günde 100 kilometrelik bir menziliniz oluyor. Senelerce hiç motoru çalıştırmadan bile kullanabilirsiniz. Şimdi otomobilde bir Skoda'da olan ilklerden, bir Kodiaq'ta olan ilklerden zaten iç tarafını anlatırken biraz bahsetmiştik. Onları es geçiyorum. Otomobilin biraz sürüş dinamiklerine değinmek istiyorum. Sürüş karakterine daha doğrusu değinmek istiyorum. Bir kere yalıtımla alakalı çok çalışmışlar. Otomobilin ön camı %30 kadar kalınlaştırılmış. Bu da ne anlama geliyor? Rüzgar sesinin ya da işte yalıtımın daha iyileştirilmiş olması haline geliyor. Şu andaki gittiğimiz yol baya böyle gribin çok olduğu, tutunmanın çok olduğu biraz da uğultu yapabilecek bir yol. Ve üzerinde Hankook lastikler var. Ve şu anda 100 km hızla seyrediyoruz. Çok fazla ses var mı? Siz nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum ama içeride böyle rahat rahat konuşabiliyoruz. Hatta ben biraz sesimi kısayım. Bakın böyle konuştuğum zaman da ses geliyor mu? Hala geliyor değil mi? Yani yalıtım bayağı iyileştirilmiş. Onun yanında şaside kullanılan farklı materyaller otomobili daha rigid hale getirmiş. Performans anlamında, gövde burkulması anlamında otomobili daha otomobilvari yapmış. Çünkü Kodiaq hem böyle iri, koca cüsseli ve yerden yüksek. Bu ne demek? Ağırlık merkezinde yerden yüksek olması demek. Bu da tabii otomobilin tutunma kabiliyetini biraz daha zorlaştıran bir özellik. Ama Skoda mühendisleri bunun üzerinde gayet iyi çalışmışlar ve otomobilin oldukça dinamik, iyi tutunduğunu söyleyebilirim. Bir önceki Kodiaq da bu konuda iyiydi ama bu biraz daha iyi. Sesi de güzel ha. Tabii trafikte kullanıyoruz, fazla azmamak lazım ama otomobilin hem direksiyon hissinin hem de gövde hissinin bayağı iyi olduğunu söylemem lazım. Head-up display çok güzel, göz de yormuyor ama size bütün bilgileri tıkır tıkır veriyor. Kadranları çok beğendim ve kadranların versiyonlarını da çok beğendim. Yani sadece oradaki kadranları sağa sola geçirip böyle daha böyle sadeleştirip ya da rengini değiştirerek yapmıyor. Tamamen burada bambaşka kadranlar ortaya çıkartıyor. Malzeme kalitesinin de biraz daha arttığını söylemem gerekiyor yeni Kodiaq'ta. Herhangi bir trim sesine de rastlamadım. Tabii bunu Türkiye şartlarında, Türkiye yollarında otomobil geldiği zaman kullanıp görmek lazım. Kim bilir belki bizim Karao'da bir Kodiaq'ı değiştiririz. Öyle bir niyetimiz var. Ama tabii kaç paraya gelecek ona bakmak lazım. Kaç paraya gelecek derken de şu andaki Kodiaq'tan çok da farklı olacağını tahmin etmiyorum. Gönül ister ki karavanda çekmek için bir 2 litre TDI alalım ama tabii fiyatlara bakacağız. Sanırım bizim meşhur sorumuza şimdiden cevap vermiş oldum.
ben bu otomobili alır mıyım sorusuna. Ben bu otomobili alırım. Kullanmadan önce de tipini beğenmiştim, teknolojilerini beğenmiştim, içindeki detayları beğenmiştim, tarzını beğenmiştim, tasarımını beğenmiştim ve tabii ki genişliğini beğenmiştim. Fakat otomobili kullanınca biraz daha fazla beğendim. Bizim arabada böyle biraz daha yol sesi var mesela. Bunda ciddi anlamda o düşmüş. Hatta onu da Türkiye'ye geldiği zaman testi ölçeriz. Hatırlatın. Yeni Kodiaq tam bizim Türklere göre olmuş. Geniş, içinde bir sürü şeyi barındırabileceğiniz, gerektiğinde içine 7 kişi, 8 kişi binebileceğiniz, bagajı da rahat rahat doldurabileceğiniz, evden eve, yazlıktan eve ya da işte böyle bayram tatillerinde evi taşıyormuşçasına bagajı doldurabileceğiniz bir otomobil bu. Tam bize göre. Dışından da baktığın zaman böyle albenili, şekli şemali de çok güzel, kalitesi de çok güzel. Fiyatı da güzel olursa bence bu otomobil SUV'ler arasında bir hayli satar. O zaman Barcelona'dan size hoşça kalın. Artık bir sonraki Kodiaq videosu 4-5 ay sonra olur. Türkiye'ye geldiğimiz zaman farklı bir versiyonunu alıp kullanırız. Kim bilir, dediğimiz gibi belki de biz satın alırız. Kendi otomobilimizi kullanırız. Onunla ilgili bir video çekeriz. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yine otomobille ilgili sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ve videoyu arkadaşlarınızla bol bol paylaşmayı da unutmayın. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olmuş olursunuz. Hoşça kalın. Yağmur da başladı. Kendinize iyi bakın. Ben de ufak ufak otelime doğru gideyim.